Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenlisi. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Sizlerle Barbary hırka çalışması yapmıştık. 1-2 yaş için uygun büyüklükteydi ve kalan iplerimiz vardı. Güzel bir kombin olabilmesi için bugün de sizlere görmüş olduğunuz bu berenin anlatımını yapacağım. Böylece hırkanızla takım bir çalışma olmuş olacak. Var olan iplerimin devamını kullandım arkadaşlar. Hala iplerim arttı. Aslında bir boyunluk, bir atkı, bir patik gibi çalışmalarda kalan iplerimizde yapıp var olan iplerimizi değerlendirebiliriz. Berem de tıpkı hırkamla aynı büyüklükte. 1-2 yaşın kullanabileceği büyüklükte olmuş oldu. Ölçü verirsem şöyle tam 20 santim uzunluğunda ve ikiye katlanmış haliyle yine 20 buçuk hatta arkadaşlar genişliğinde bir bere çalışmış olduk. Bakın kocaman bir bere. Yani hırkamızla birlikte takım kullanabileceğiniz yaş aralığı birbirinin aynısı 1-2 yaş demiştik. 1-2 yaş için uygun bir takım olmuş oldu. Evet arkadaşlar, beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Çok beğendiniz hırkamı ve süeterimi. Umarım bereyle de böyle takımınızı tamamlarsınız ve güzel bir kombin olarak bebeklerinize giydirirsiniz. Sipariş alan arkadaşların özellikle çok sipariş alabileceği bir kombin olduğunu düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur. Sezonun en güzel anlatmış olduğum modellerinden biri olduğunu düşünüyorum bu Barbary takım hakkında. Evet, beğeni ve yorumlarınızı, kanalıma abone olmayan arkadaşların da aboneliklerini bekliyorum. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Tıpkı Facebook'ta arkadaş eklemek ya da Instagram'da takibi almak gibi YouTube'da da abone olunur. Bu şekilde YouTube'dan beni takip edip eğer bildirimleri de açarsanız her video yayınladığımda, her yeni çalışmamda bildirim olarak YouTube size mesaj gönderecektir, bildirim gönderecektir. Böylece hiçbir videomu kaçırmadan benimle birlikte öğrenenlerden biri siz olabilirsiniz. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliğin anlatımına başlayalım. Arkadaşlar, bere çalışmamda yine aynı iplerimin devamını kullanıyorum. Alize Baby 5 serisiyle örmüştüm hem süeterimi hem de hırkamı. Kalan iplerimizle beraber hırkamıza kombin olabilmesi için yine aynı ipleri kullanarak beremizi öreceğiz. Ana rengim yine Alize Baby Best'in bu bej rengi arkadaşlar. Renk numaram 368. Kırmızı ipim renk numarası 106. Lacivert ipimin renk numarası 58 ve kırık beyaz ipim var. Alize Baby Best 100 gram ve 240 metre uzunluğunda güzel bir bebe ipi. Eğer süveterinizi ya da hırkanızı aynı iple ördüyseniz zaten ipi biliyorsunuz. Nako Elite Baby ile de karışık örebilirsiniz arkadaşlar. Mümkün mertebe aynı marka, aynı seri iplerle örmeye dikkat edin. Fakat bir renk Alize Baby Best, diğer rengi Nako Elite Baby olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü hem özellik hem de kalınlık olarak birbirine çok yakın ipler. Evet, bere modelime yine bej ipimle başladım. Ana renk olarak bej ipimi kullanıyorum. Ve şişime tam 90 ilmek attım. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, tam 90 ilmekle örgüme başladım. Ve çiftli lastik örgü olarak
lastiğimizi ördük. Örgüme başlarken ilk 3 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Çünkü bir ilmeğim dikişe girecek. O yüzden 3 ilmek düzle başladım. Ardından 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz lastik örgüyle ördükten sonra son 3 ilmeğimi yine ters örgü olarak ördüm. Bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz, son 3 ilmeğim yine 3 ters. Çünkü bu birer ilmekler dikişe girecek. Dikiş yaptığımızda hiç belli olmayacak. Yine 2 düz, 2 ters lastik örgüymüş gibi devam edecek. Lastik örgümü 3,5 milimetre örgü şişi kullanarak ördüm. Şimdi tıpkı hırka ve süveterde yaptığım gibi 3,75 şişle beraber örgüme devam edeceğim arkadaşlar. Siz de lastik kısmını ördüğünüz şiş numarasıyla lastiğinizi örün. Üst kısmını da daha sonra örmüş olduğunuz yarım numara, 1 numara ya da benim gibi 3,5'la ördüyseniz 3,75'te devam ettiyseniz aynı şişle devam edin. Şimdi model kurulumuna başlayacağız. Hemen lacivert ipimle beraber model kurulumuna başlayalım. Evet, lacivert ipimle ve 3,75 şişimle şimdi örgüye başlıyoruz. Aynı model çalışmasını uygulayacağız. Önce bir ilmek, yanına bir ilmek daha, 2 ilmek haroşayla örgüme başladım. Şu başlangıç ipimi burada düğümleyerek sabitliyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, şuradaki düz örgülerimiz hep modelimizin düz ilmekleri olarak devam etsin istiyorum. Görüntü olarak güzel olsun istiyorum. O yüzden şimdi 5 ilmeğimiz var buraya kadar. 3 düz ve 2 ters olacak şekilde. Buradan bir ilmek keseceğim ki örnek düzgün bir şekilde ilerleyebilsin. Yani 1, 2, 3 ilmek haroşamı ördükten sonra 2 tane ters ilmeğim var. Bu 2 ters ilmeğimi de birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. 4 ilmek haroşa örgüm oldu. Devam ediyorum. Eğer haroşayı benim gibi ören arkadaşlar düz örgü örüyorsanız bütün sırayı aslında düz öreceğiz. Fakat bazı arkadaşlar haroşayı farklı örüyorlar. Ters taraftan örüyorlar. O zaman onlar benim gibi düz değil de tersten başlayarak örüyorlar. Anlatım yaparken özellikle dikkat ediyorum ki haroşalarla düz örgüler birbirine karışmasın, onlar karıştırmasın diye. Şimdi biz 4 haroşadan sonra 2 ilmek normalde düz örüyoruz. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa, tekrar 1, 2 ilmek düz. Hep böyle devam edecek. 6 haroşa 2 düz, 6 haroşa 2 düz. Ama benim gibi düz ören arkadaşlar bu sırayı hep düz örebilirsiniz. Tersten örenler 6 haroşa 2 düz, 6 haroşa 2 düz olarak örsünler. Evet, 90 ilmekten ne yaptım? 1 ilmek eksilttim. Ve benim şişimde tam 89 ilmeğim kaldı. Şimdi 6 haroşa 2 düz olarak örgümü örüyorum. Evet, sıra sonunda 3 tane ters ilmeğim var. Lastik örgümün olduğu yer, bakın. Geldik. Sıra sonunda 3 tane ters ilmeğim var. Şimdi eksiltmiş olduğumuz ilmeği burada artırıyoruz.
Bunu özellikle sadece kurulum düzgün olsun diye yaptım. Aslında ilmek sayımızda bir değişiklik yok. Şimdi bunu bir kez ördüm. İlmeği şişten çıkarmadım. Yönünü çevirdim. Bir kez daha ördüm. Dolayısıyla eksiltmiş olduğum ilmeği tekrar artırmış oldum. Yani 89 ilmeğim yine 90 ilmek olmuş oldu. 3,5 numara şişim de boşa çıktı. Şimdi 3,75 ile örgümüzün arka sırasında örgümüze başlıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmek haroşamı ördüm. Ardından 1, 2 ilmek ters ördüm. Önde düz örmüş olduğumuz haroşadan sonraki ilmekler arkada ters örülüyor. Eğer benim gibi düz ören arkadaşlar varsa şimdi bu sırada dikkat etsinler. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa. Ardından 1, 2 ilmek ters. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa, 1, 2 ilmek ters. Hep bu şekilde devam edeceğiz. 6 haroşa, 2 ters. 6 haroşa, 2 ters. Bu şekilde örgümüzü örelim. Evet, sıra sonuna doğru yaklaştım. Şimdi 6 haroşadan sonra 1, 2 ilmek ters. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa ördüm. 1, 2 ilmek ters ördüğümde bakın sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. İlk kurulumu yapmış olduk. Şimdi renk değiştireceğiz. 1-2 sıra örünce çok daha anlaşılır olacak. Şu buradan ilmek kesip diğer taraftan niye artırdık? Onu da çok daha rahat göreceksiniz. Bakın hep düzlerin üzerine örnek çalışmam gelsin diye bunu yaptım. Şimdi sıradaki rengim beyaz. Hemen beyaz ipimle beraber örgüme başlıyorum. Şu ipleri benim yaptığım gibi arkadaşlar düğümleyin ve gizleyin. Önce düğümlüyorum. Ondan sonra yürütüyorum. 1, 2, pardon, beyazla öreceğiz. 2, şöyle yürütüyorum. 3 ve tekrar yürütüyorum. 4 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi 2 ilmek düz ördüğümüz ilmeklerimizi artık bundan sonra 2 ilmek boş olarak şişimize alacağız. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa ve yine 2 ilmeği düz ilmeği şişime boşalıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa, 1, 2 ilmek boş. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa. Sırada 2 düzüm var. Bu 2 düzü şişime boşalıyorum. Evet, 6 haroşa, 2 boş olacak şekilde ilmeklerimizi örelim. Sıra sonuna yaklaştım. Beraber bitirelim sırayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa. Sonra 2 düz ilmeğimi şişime boşalttım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa. Sıradaki 2 düz ilmeğimi şişime boş aldım. Ve 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa ile birlikte sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka tarafında yine haroşa öreceğiz. Şu boş aldığımız zaten renkli olan ilmeklerimizi de ters öreceğiz. Başlıyorum. 1, 2, 3,
4 ilmek haroşayla başladım. Ardından 2 boş ilmeğim var. Bu 2 boş ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa, 1, 2 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa, 1, 2 ilmek ters. Sadece sıra başında ve sıra sonunda 4 ilmek haroşa oluyor. Aralarda hep 6 haroşa 2 ters, 6 haroşa 2 ters. Önlerde de yine 4 ilmek haroşa, yanında 2 ilmek var düz. Bu 2 düzü boş alıyoruz. Sonra 6 haroşa 2 boş, 6 haroşa 2 boş olarak devam ediyoruz. Şimdi sıramızı bu şekilde örelim. 6 haroşa 2 ters. Ters tarafta ters olarak örüyoruz. Düz tarafta boş olarak alıyoruz bu ilmeklerimizi. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna yaklaştım. 6 haroşa 2 ters, 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa, 1, 2 ilmek ters ve sıra sonunda 4 ilmeğim var. Bu 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamlamış oluyorum. Bakın, artık örneğimiz belli olmaya başladı. Şimdi tekrar lacivertle öreceğiz ama arkadaşlar şu iplerimizi hep böyle yukarıya doğru yürütelim. Bakın, lacivert ipimin üstüne alttaki bej ipimi aldım. Çünkü bej ipimi kullanmaya devam edeceğim. Bu şekilde yukarıya doğru iplerimizi taşıyarak örgümüzü örelim. Şimdi tekrar başlıyoruz. Lacivert ipimle 1, 2, 3, 4 haroşa. Bakın, düz ilmeklerim çok belirgin oldu. 1, 2 ilmek boş. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa. 1, 2 ilmek boş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa, 2 ilmek boş. Hep bu şekilde beremizi örmeye devam edeceğiz. Sadece rengimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Hemen renk sıralamasını hırkamda göstereyim. Bakın, şimdi beremize şu lastikle başladık. Lastiğimizi ördük. Modelin kurulumuna başladık. Ne yaptık? Lacivert, beyaz. Şu anda lacivertle tekrar örmeye devam ediyoruz. Ardından yine beyaz ve yine laciverti tamamladıktan sonra, yani 5 dişi böyle ördükten sonra bej ipimizle beraber taşıyarak yukarıya çıkardığımız bej ipimizle beraber 3 diş haroşa, sonra kırmızıyla 1 diş, sonra tekrar bejle 3 diş haroşa boyunca ördüğümüzde şu görmüş olduğunuz sıralama tamamlanmış oluyor. Sonrasında aynısının tekrarı devam edecek. Yine lacivert, beyaz, lacivert, beyaz, lacivert, bej, kırmızı, bej olarak, yani Barbary desenini oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Var olan ilmeklerimiz hep aynı kalacak ta ki tepe kısmında eksiltme çalışması yapmaya başlayana kadar. Şimdi oraya kadar bir örelim. Ondan sonra yine çok güzel, örneği bozmadan yapacağımız eksiltmelerle beraber beremizi tamamlayalım. Arkadaşlar, beremi tıpkı hırkamda olduğu gibi aynı renk sıralamasıyla beraber ördüm. Nereye kadar ördüm? Şöyle lacivert beyazlı çalışmadan 2 tane, bej rengi çalışmadan da tam 2 tane yaparak tamamladım. Eğer haroşa sırası sayarsak 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tam 24 diş
haroşa uzunluğunda ördüm. Yani 11,5 santim uzunluğunda örgüm var. Toplamda da arkadaşlar 15 santim uzunluğunda lastiği de ölçtüğümde örgü örmüş oldum. Şimdi eksiltme yapacağız. Şu tepe kısmımız olduğu için azaltarak ilmeklerimizi, örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Bir diş kırmızıdan sonra 3 diş 5 ipimi ördüm. Şimdi lacivertli çalışmama başlayacağım. Geliyorum lacivert ipimle beraber örgüme başlıyorum. 2 ilmek haroşa ördükten sonra sırada 2 ilmek haroşam daha var. Bu 2 ilmek haroşayı birlikte örüyorum. 1 ilmek eksiltmiş oldum. Örnek çalışmam var. 2 ilmeği boş aldım. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa örüyorum. 2 ilmek haroşam daha var. Bu 2 ilmek haroşayı birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. Tekrar 2 ilmek boş ve haroşa örgüm 1, 2, 3, 4 ilmek haroşamı ördüm. Sıradaki 2 ilmek haroşamı birlikte örerek 1 ilmek eksiltmiş oluyorum. Yani ne yapıyorum? Şu iki örnek arasında 6 tane haroşa ilmeğim var. Bu sırada son 2 haroşayı birlikte örerek 5 ilmek haroşa örgüye düşürüyorum. Bir kez daha göstereyim. Örneğimi boş aldım. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa ördüm. 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek kestim. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, devam ediyorum. Sıra sonuna yaklaştım. 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa. 5. ve 6. ilmeği birlikte ördüm. 1, 2 ilmek boş aldım örneğim için ve şimdi sıra sonunda 4 ilmek haroşam var. İlk 2 ilmeği birlikte haroşa örgü ördüm. 1 ilmek de buradan eksiltmiş oldum. Sonra diğer 2 ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Arka sırada değişen hiçbir şey yok. Var olan ilmekleri haroşa örgü ve örnek çalışması olarak örmeye devam ediyoruz. İlk ilmeği boşaldım. 2. ve 3. ilmeğim haroşa örgü. Ardından örnek çalışmam var. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa. Ardından 1, 2 ilmek ters model çalışma. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa ve 2 ilmeği ters örüyorum. Sıramızı böyle tamamlayalım. Evet, arka sırayı tamamladım. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Bu sırada kesme yapmayacağız. 2 sırada bir kesimleri uygulayacağız. Şu iplerimizi yürüterek ilerleyelim. Beyaz ipimle beraber başladım. 1, 2, 3 ilmek haroşa, 2 ilmek boş. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa, 2 boş. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, 5 haroşa 2 boşla beraber sıramı tamamlıyorum. Yine 2, 3, 4, 5 haroşa, 1, 2 ilmek boş ve sıra sonunda 3 ilmeğim var. Haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Yani örnek çalışmamın arasında 4 haroşa ilmeğim var. Arka sırada yine aynı şekilde 3 ilmek haroşa ile örgüye başladım. Ardından 2 ilmek ters. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 haroşa, 1,
2 ilmek ters. Tekrar 5 haroşa 2 ters. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, 5 haroşa 2 tersle beraber sıramı tamamladım ve bitirdim. Şimdi yine lacivert ipimle örgüye başlayacağım ve tekrar kesim yapacağım. Evet, lacivert ipimle ilk ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte haroşa örgü olarak örerek kesmiş oldum. Sırada 2 ilmeğim var. Bu örnek çalışmamın ilmekleri boşaldım. Ardından 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. 4. ve 5. ilmeği birlikte örerek bir eksilttim. Kenarda 2 ilmeğim kaldı. Arada 4 ilmeğim kaldı. Yine 2 ilmeği boşaldım. 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. 4. ve 5. haroşayı birlikte ördüm. 2 boş, 1, 2, 3 haroşa, sonra 2 haroşayı birlikte örerek eksilt. Ne olmuş oldu? Örneklerimizin arasında 4 tane haroşa ilmeğimiz kaldı. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi sıra sonunda 3 tane ilmeğim var. İlk 2 ilmeği birlikte ördüm. Yanındaki ilmeği örerek tamamladım. Her iki kenarda 2 ilmeğim kaldı. Örneklerimin arasında da 2, 4 4 tane ilmeğim kaldı. Şimdi arka sıraya dönüyoruz. Arka sırada yine arkadaşlar var olan ilmeklerimizi haroşa ve ters örgü olarak örüyorum. İlk ilmeğimi boşaldım. İkinci ilmeğim haroşa, ardından örnek çalışmamın 2 ilmeğini ters. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa, 2 ters. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa, 1, 2 ilmek ters. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, 4 haroşa 2 tersle beraber sıramı tamamladım. Şimdi tekrar arkadaşlar sıra sonunda 2 haroşam var, onu ördüm. Şimdi tekrar beyaz ipimle örgüye başlayacağım. Beyaz ipimle örerken yine kesim yapmayacağız. Lacivertle kestik, beyazla kesmedik, sonra lacivertle ikinci kez kestik. Şimdi beyazla kesmeyeceğiz. Üçüncü kez lacivertle öreceğim ve keseceğim. Yine aynı şeyi yapacağız. Şuradan hiç ellemeyeceğim artık. Buradaki 2 ilmek duracak arkadaşlar. 2 haroşa, 2 ilmek boş. Ardından 2 haroşa öreceğim. 3. ve 4. haroşayı birlikte keseceğim ve burada 3 ilmeğim kalacak. Ondan sonra bej rengi ipimize geçeceğiz. Oraya kadar örelim. Yani 3. kez kesimi lacivertle yapalım. Ondan sonra 5 kısmında bej rengiyle beraber kesimlere yine birlikte devam edelim. Zaten 1-2 sıra daha örüp bitireceğiz. Evet arkadaşlar, beyazla normal bir şekilde örgümü ördüm. Ardından lacivert ipime geçince tekrar kesim yaptım. Sonra geriye döndüm. Şu ilk 5 sıramda hiçbir işlem yapmadan örgümü ördüm ve geriye döndüm. Şimdi ikinci dişi örerken tekrar kesim yapacağız. Bakın şu anda 2 tane örnek arasında 2 tane haroşa ilmeğim var. Şimdi onu bu sırada bir tane haroşa ilmeğe düşüreceğiz. Hemen başlayalım ve birlikte keselim. Yani ne yapmış olduk? Bir
haroşa dişi örerken kestik. Sonraki haroşa dişini örerken herhangi bir kesim yapmadık. Var olan ilmekleri ördük. Şimdi 1-2 ilmek haroşa başta var. Ardından 1-2 ilmek şişime boşaldım. Örnek çalışma. Arada 2 tane haroşa ilmeğim var. Bu 2 ilmeği birlikte ördüm ve 1 ilmeğe düşürdüm. Tekrar sırada 2 örnek ilmeğim var. Boşaldım. Sonra 2 haroşa ilmeğini birlikte ördüm. Yani 2 boş, ardından 2 ilmeği birlikte haroşa olarak ör. 2 boş, 2 ilmeği birlikte ör. 2 boş, 2 ilmeği birlikte ör. Bu sıramızı da böyle tamamlıyoruz. Örneğimizi hiç bozmadan çok düzgün bir şekilde eksiltmelerimizi yaptık. Şimdi tekrar eksiltme yaparak artık beremizi tamamlayacağız. Kaç santim uzunluğunda olduğunda hemen şimdi sıra sonunda ölçüp size söyleyeceğim. Evet, 2 boştan sonra sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi ölçelim. Tam 18 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. Geriye dönüyoruz. Yine 2 ilmek haroşa. Bu kez arka sırada olduğumuz için boş aldığımız 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Arada bir ilmek var. Onu ters haroşa ördüm. Sonra 2 ters, 1 haroşa. 2 ters, 1 haroşa. 2 ters, 1 haroşa. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Bir, iki ters, bir haroşa. Bir, iki ilmek ters, bir haroşa. Bir, iki ilmek ters ve 2 haroşayla sıramı tamamladım. Bakın. Şimdi artık keserek bitireceğiz. Şu ilk ilmeği boşaldım. Yandaki haroşayı birlikte ördüm. Ardından örnek çalışmam var. Bakın 2 düz ilmeğim. Bu 2 düz ilmeği birlikte ördüm. Ardından haroşamı ördüm. Sonra tekrar 2 düz ilmeğimi birlikte ördüm. Bir haroşa, 2 düzü birlikte ör. 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 Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Bir haroşa, 2 düz ilmeği birlikte ör. Bir haroşa, 2 düz ilmeği birlikte ör. Bir haroşa, 2 düz ilmeği birlikte ör ve 2 haroşa ile sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız arkadaşlar. Arka tarafta var olan ilmekleri hep 2-2 örerek keseceğiz. İlk ilmeği boşaldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Hep bu şekilde örüyorum.
Evet, sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de yine birlikte örerek tamamladım. Bakın şimdi şişimde kaç ilmeğim var? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tam 13 ilmeğim var. Artık bitiriyoruz. Dikiş yapabilecek kadar şöyle yarım metre kadar uzunlukta ipimi kesiyorum. Kesmiş olduğum ipimi de iğneme geçirdim arkadaşlar. Şimdi bu 13 ilmeğimizi iğneme alıyorum bu şekilde. Bütün ilmekleri aldıktan sonra şöyle bir tarafını, şu tarafını tutuyorum. İyice bu ilmekleri büzüyorum. Ve bu ipimin arasından geçiriyorum. Bakın ne kadar düzgün oldu. Şimdi önce bunu burada düğümleyerek bir sabitleyelim bu tepe kısmımızı. Şimdi dikmeye başlayacağız. Bir sağdan, bir soldan şu haroşa dişlerimizi hiza alarak bir tarafa, bir diğer tarafa batarak dikmeye başladım. Karşılıklı hiza alıyorum. Bu şekilde şu aşağıya kadar gelelim. Lastik kısmını yine birlikte dikelim. Arkadaşlar lastik hizamın olduğu yere kadar karşılıklı haroşa dişlerini hiza aldım ve birleştirdim. Bakın ne kadar düzgün. Hiç problemsiz. Sanki dikiş yokmuş gibi bir çalışma yaptık. Şimdi ne yapmıştık? Örgüye başlarken lastik örgümüzde 3 düz ile başlamıştık ve 3 tersle bitirmiştik. Şimdi lastik kısmımızı çalışırken de 2 tane ilmeğimiz içeride kalacak şekilde ilk ilmeğin içine batarak bu kısmımızı da dikiyoruz. Yine karşılıklı hiza alıyorum. Bir sağdan bakın ters tarafında yine ilk ilmeğine hiza alarak bir sağdan bir soldan batarak birleştiriyorum. Başlangıç yerimize kadar aynı şekilde her iki tarafı dikerek birleştirdim. Bakın burada da lastik örgümüz hiç bozulmadan devam etmiş oldu. Şimdi geliyorum şu ilk başlangıç ilmeklerinin üzerinden de karşılıklı batarak bu uçları da birleştirdim. Örgümün iç tarafına ipimi yürüttüm ve burada düğümleyerek önce sabitliyorum. Ardından dikiş yapmış olduğum örgünün içerisinden birkaç kez ipimi yürütüyorum. Ve fazla ipimi kesiyorum. Şu başlangıç ipimle de aynı çalışmayı yapacağım. Bu kez tığımın yardımıyla. Yine dikiş yaptığım yerden özellikle
yürütmeye dikkat ediyorum. Bu da bitti. Şurada bir tane daha ip gördüm. Başlangıç ipimiz, yine beyazla ilk çalışmaya başladığımız ipimiz. Bunu da yürütüp temizleyelim. İçi dışı tertemiz bir çalışma oldu. Bakın arkadaşlar. İplerimizi düzgünce yürüttük. Ve böyle tertemiz bir çalışma elde etmiş olduk. Şimdi tam hırkamıza uygun boyutlarda olmuş oldu. Yani 1-2 yaş için hırkamızı söylemiştik. Beremizde 1-2 yaşın giyebileceği büyüklükte bir takım oldu. Son olarak boyum tam 19 santim uzunluğunda. Enimizde şöyle tuttuğumda 20,5 santimetre eninde. Ama tabii bu kocaman, yani bunu hiç gözünüzde küçültmeyin. Hatta şurada mankenimin üzerinde bir deneyelim. Bakın, mankenime kocaman oldu. Bakın. Şimdi arkadaşlar, en son ben bunun tepe kısmına bir pompon çalışması yapacağım. İsterseniz hazır pomponlar var. Onlardan da pomponunuzu hazır alıp takabilirsiniz. Ya da istediğiniz herhangi bir rengi pompon olarak pompon aparatıyla çalışabilirsiniz. Ben böyle büyükçe bir pompon çalışacağım. Pompon aparatımın en büyük boyuyla. Yani şu boyla bir pompon çalışacağım. Şimdi pomponumu da çalışayım. Son halimizi bir görelim. En son ne yaptık? Bejle başlamıştık. Kırmızı bir pompon yapacağım. Evet, pomponumu yapıp son halimizde geliyorum. Arkadaşlar, demiş olduğum gibi kocaman bir pompon yaptım. Kırmızı ipimi kullanarak pomponumuzu da takalım. Şimdi geliyorum şu tepe kısmına. Bakın, tam bu yuvanın bir tarafından pomponumun ipini geçiriyorum içeriye. Bir de tam karşısından, bakın, şuradan diğer ipimi alıyorum ve burada düğümleyerek sabitleyeceğim. Böyle sıkı bir düğüm yapıyorum ki çözülmesin, iyice bereye otursun. Evet, fazla ipimi de keserek temizliyorum. Bakın ne kadar güzel bir çalışma olmuş oldu. Dikiş yerimiz burası, fakat hiç belli olmuyor. Hırkamıza uygun harika bir çalışma olmuş oldu. Bakın. Şöyle kameramı biraz kaldırırsam. Evet. Evet arkadaşlar, bir takımın daha anlatımını tamamlamış oldum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.